still I feel a lot that the mentality of people is that women don't deserve as much. It's heartbreaking, it's terrible. I think if you're doing the same thing, you should be compensated the same, you should be given the same opportunities, regardless of your gender, regardless of where you're coming from, regardless of anything. You know, if you're good at something, that should be it. I think a lot of the conversation is being had because it's politically correct. They might hire someone, pay someone, this and that, you know, because it's politically correct. But for the future, I think it would be great to live in a world where if you're qualified and knowledgeable and an asset, then, you know, it doesn't matter who you are. Miriam is my girlfriend. We've been together for over 3 years now. She is also a player on the tour. She's about 130 in the world now. Seeing the female tour and female athletes as well, just not being compensated in the same way as the men, it just sucks. For myself, talking to her and just being like, what do you mean it's not like that? It's not like that for you guys? Like, that's crazy, you know? For like one example, it's like in their challenger level, they don't have tournaments with hospitality. Like, they don't have free accommodation, which in the men's, it's completely normal. You have a challenger, you have free accommodation. And for me, it's like, why is it different? It just doesn't make sense, you know? It's the same prize money of the tournament, everything's the same. Why do they feel like women shouldn't be compensated for the hotel, you know? Like, there's a lot of things like that, small things that you're just like, this doesn't make sense. Or the champion of the women's tournament is getting $30,000. For a guy, I mean, I made the finals of a 250 a couple weeks ago. In the finals, I made $100,000. You know, and it's just not even close. And then you can argue and say women aren't selling as much tickets or whatnot. But then I'm going to these girls' matches and the stadiums are packed. I would understand it if it's empty or whatnot, you know, maybe some places tougher to sell, some this, that. But if you're playing a tournament and the stadium's packed, and then your point is that you're not selling the same tickets, it just doesn't make sense to me. I remember Miriam qualifying for 250. I'm like, oh, this is great. Like, you're gonna get like $6,000, $7,000 just to be a main draw or whatever it is. And she's like, Dennis, like, I think it's like $1,000. I'm like, what are you talking about? Like, how is that possible? She was playing Saville and the stadium was packed and they were playing for like $1,000 or something to make the second round. It was something like, it was such a small amount. And it was a crazy intense match. The quality was unbelievable. I took a pictures of the stands because I'm like, I don't understand how the men, they win a match, you're getting 25,000, whatever. And the women, they're winning the same match and they're getting $1,000. And the people are the same watching it, you know? I mean, I think it's headed in a good direction. Female tennis has gotten a lot more popular. I'd like to see it continue to grow and develop into a stage where it's completely equal, both on men's and women's side, and there's no differences in the prize money and in the way that the players are treated. Also, I think a nice thing would do is just to have a tour where all the tournaments are the same. So all the calendar, you know, it's men's and women's every single week. I think it's easy for the fans. I think it's easy for equality. Would be good as a fan, just to know that every week, you know, you're not looking, okay, where's the men playing? Okay, where's the women playing? You know, it's very confusing as well. With the lessons that I've learned and the things that I've seen, it's great that I can have an impact for the future or at least try to have a voice for it. Shapovalov'un açıklamaları bu şekildeydi. Sesimi çıkartmaya devam edeceğim. Birilerine ulaşır mı bilmiyorum ama en azından bunu yapacağım demesi aslında çok kıymetli. Novak Djokovic aslında bu ateşi yakan isimlerden biriydi. İlk isimdi daha doğrusu. Ardından da Shapovalov özel röportajda bunları söylüyor ki biz bir parça geçen haftanın sonunda giriş yapmıştık aslında. Çok fazla çıkartılacak not var. Güzel bir röportaj.
büyük bölümü, belki de tamamı birçok kişi için evet aslında doğru söylüyor dedirtecek cinsten. Sen neler söyleyeceksin? Geçen hafta bıraktığımız yerden devam edecek olursak. Ya evet, aslında konuşulacak bence de çok önemli bir konu ve çok detayı var. Biraz ben de hani nerelerde gerçekten fark var üzerine biraz böyle birkaç madde çıkarttım. Ve gerçekten birden fazla madde var, onu söyleyebilirim. Şimdi en fazla Shapovalov'un da aslında dile getirdiği hospitality dediğimiz o konaklama konusunda aslında en büyük Onu not almışım eksikliklerden biri Neden? bu. Şimdi bu soru gerçekten neden yani? Direkt onu not almışım bak. Ya Ücretsiz konaklama oluyor. Bu çok önemli bir şey çünkü gerçekten sonuçta pahalı bir spor ve bir noktada aslında sporcular için hospitality'nin olması, o konaklamanın ücretsiz oluyor olması çok işi kolaylaştıran bir şey. Ama kadınlarda ne yazık ki hani challenger seviyesindeki bu turnuvalarda kadınlarda yok ama erkeklerde böyle bir şey var. Şimdi ikinci farklardan biri şunu söyleyebilirim. Erkekler ITF düzeyinde bu arada son birkaç yıldır katılım parası olarak $40 veriyorlar. Kadınlar senelerdir veriyor bunu mesela. Çok yeni, birazcık daha eşit olması için yapılan şeylerden biri. Hani erkekler önceden bir katılım parası vermezken kadınların verdiği bir sistemden bahsediyoruz. Çok yeni düzeltilmesi bile bence çok tuhaf. Ama en azından düzeltilmiş hani diyerek geçebildiğimiz bir konu. Bunun dışında erkeklerde mesela bir haftada 6-7 tane farklı challenger turnuvası olabiliyor. Seçebiliyorsunuz. Birçok tenisçimiz gidiyor mesela. Gidiyor ve bu da şunu gösteriyor. Evet. Aslında çok daha rahat kazanabilecekleri daha alternatif turnuva varken mesela kadınlarda 2-3 tane turnuva var. Bu da demek oluyor ki o turnuvalar daha zor olabiliyor. Şimdi bunun dışında turnudaki mesela antrenörlerin %95'i erkek. Hani baktığımızda ve kadın antrenör 3-5 kişi hariç zaten yok. Yok. Bu da aslında bence çok dezavantajlı. Mesela buna ses çıkarmak için Murray zaten bence bu konuda müthiş isimlerden biri. Doğru. O da ama annesi bir kadın sayesinde bu kadar bence bilinçlenmiş biri. Mesela Mauresmo ile birlikte çalışmıştı 2014 senesinde. Çok da dikkat çekmişti. Çünkü hiçbir erkek tenisçinin hakikaten antrenörünü ne yazık ki hani bir kadın olarak göremiyoruz. Bu başka bir konu. Bunun dışında da bence şu da önemli bir konu. Kadın ve erkek tenisinde biz seninle bunu konuşuyorduk hatırlıyorsan. Bir ara erkek tenisinde devamlı hakeme saldırı, işte hakaret edici sözler, hatta Zverev'in neredeyse hani hakeme raketle dövecek olması. Aynen. Ama kadın tenisinde birinin bir yanlış yapması ya da bir şey yapmasıyla birlikte bir para cezası gelirken bir anda erkeklerde sadece işte maç içerisinde bir uyarı geliyor. Hani bu bile aslında çok adaletsiz bir şey. Yani bir erkeğin davranışsal olarak agresif olabilmesi okey olabilirken bir kadının burada hemen ceza görmesi, ki Serena da bunda aslında ses çıkartmıştı. Burada şunu da vurgulayacağım. Bence şöyle bir gerçek de var. Hani evet, gerçekten bazı kadın turnuvaları da çok az seyirci var ve bence bunun en büyük sebeplerinden biri de şu. WTA bence sosyal medyasını da çok kötü yönetiyor. Yani çok açık söyleyebilirim. Olabilir. Bakalım ATP'nin sosyal medyasına, işte Tenis TV'ye, Challenger'ların verilen maçlara, bir de kadın tenisine baktığımızda hakikaten WTA'de mesela ilk 50 dışındaki tenisçilerin hiçbiri parlatılmıyor. Hiçbirinin hikayesini çok iyi bilmiyoruz. Doğru. Ama biz seninle haftalardır ilk 100'e girdiği andan itibaren Ben Shelton'ın hikayesini konuşabiliyoruz burada. Çünkü paylaşıyorlar. Çünkü ATP bunu paylaşıyor. Evet. O yüzden bir şeyin artması için, bir şey ilginin görülmesi için önce zaten o kurumun kendi içinde daha doğru bir sosyal medyayı, daha doğru bir pazarlama stratejisini de üretmesi gerekiyor. Bu iş böyledir. Hepsi iç içe bence baktığında. İzlenmiyor dersin herhangi bir şey için. Sen göstermezsen izlenmez ki. Ya tabii Tenis ki. de böyle bir şey bu arada. Öyle.